Evet arkadaşlar, herkese merhaba. Bu dersimizde TIA Portal V17 ile fiziksel olarak PLC'ye program yükleme, online izleme ve değişiklik yapmayı göreceğiz. TIA Portal açılırken bilgisayarımızın ağ ve internet ayarlarına girerek IP'sini kontrol etmemiz gerekiyor. Burada Ethernet ayarlarına girerek özellikler kısmından IP4 protokolü ile bilgisayarımızın IP'si 192.168.0.42 şu an. Bağlanacağım PLC ise 0.1. Son hanesi değişik olması bizim için yeterli arkadaşlar. Evet. TIA Portal arayüzüm bu şekilde açıldı. Onun öncesinde yine PLC'mize bağlı olup olmadığımızı kontrol etmek için çalıştır komutuna ping yazarak PLC'mizin IP'sini bu şekilde yazıyoruz. 0.1. Bağlantıda herhangi bir sorun olup olmadığını test ediyoruz ve şu an herhangi bir sorun yok. PLC'me bağlayayım. Evet, burada TIA Portal'da sol tarafta Create New Project diyerek yeni bir proje oluşturalım. Projenin ismini Connect to PLC dedim arkadaşlar. Evet, Create diyerek projemizi bu şekilde oluşturuyoruz. Burada Configure Device diyerek mevcut olan PLC'mizi Add New Device kısmından ekliyoruz arkadaşlar. Burada Controller HMI SCADA var. Controllers kısmından benim elimde olan PLC S7500. Buradan bu şekilde CPU kısmından modelini seçiyorum. 1513 1PN. Evet. Daha sonra versiyon kısmını 2.9 seçtim. Add diyerek ekliyorum arkadaşlar. Versiyonu PLC'mizin üzerinde ekranında yazıyordur. Evet, burada korumayla ilgili bir setup var. Buradan koruma olmasını istemediğim için bunu kaldırıyorum arkadaşlar. Next diyerek devam ediyorum. Ve buradan No Protection diyerek korumayı iptal ediyorum. Evet, arayüzümüz bu şekilde açıldı arkadaşlar. Burada ilk yapmamız gereken işlem CPU'muzun ayarlarına bakmak olacaktır. CPU'muza sağ tıklayıp Properties diyerek buradan genel ayarlarını kontrol edebiliyoruz. İlk etapta Profinet altında Ethernet adres kısmında PLC'mize vermek istediğimiz IP'yi buradan belirleyebiliyoruz. Şu an mevcut IP'si 192.168.0.1. Herhangi bir değişiklik yapmadım ben. Evet, daha sonra sol tarafta Program Blocks kısmından Main'e girerek program yüklemek için basit bir programı birlikte yazabiliriz arkadaşlar. Evet, bir kontak ekliyorum öncelikle. Daha sonra bir kapalı kontak ve çıkış ekledim. Bunların adreslerini verelim. I0.0 benim fiziksel PLC'min fiziksel giriş adresi. I0.1 ise yine fiziksel bir adres giriş. Çıkışımıza ise Q0.0 dedim. Fiziksel çıkışlarımda Q olarak ifade ediliyordu Siemens'te. Buraya mühürleme açısından I0.0'ın altına paralel olarak çıkışım olan Q0.0 kontağını bu şekilde ekliyorum. Basit bir mühürleme devresini bu şekilde yapmış olduk. Ve sağ tıklayıp Rename Tag diyerek etiketlerimi bu şekilde değiştirebiliyorum arkadaşlar. Change dedim. I0.1'e Rename Tag diyerek bunun adına da Stop diyebiliriz. Evet, çıkışımıza da yine etiketine herhangi bir isim verelim. Buna da lamba diyebiliriz arkadaşlar. Ya da out diyelim. Evet. Bu etiketlerimizi sol taraftan PLC tek kısmından kontrol edip gerekirse değişiklik yapabiliyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi start, stop ve out'lar gelmiş. Adresleri var ve data tipleri de bool olarak gözüküyor. Yani 0 ya da 1 bilgisi alan benim bunlar datalarım. Örneğin out
olan etiketimi LED olarak değiştirdiğim zaman, buradan değiştirdiğim zaman programdaki bütün out'lar LED olarak otomatik olarak değişecektir. Etiket kısmında yaptığım bir değişiklik burada bu şekilde geliyor. Yukarıda compile diyerek projemi derliyorum arkadaşlar. Herhangi bir hata olup olmadığını görmek açısından. Evet, herhangi bir hata yok. Onun hemen sağında download to device var arkadaşlar. Yani cihaza programı yükle diyorum. Bu şekilde yükleme ekranı açılıyor. Buradan yükleme ayarlarımı seçiyorum. Start Search diyerek PLC'mi bulmasını istiyorum. Bu şekilde 192.168.0.1 adresinde PLC alt-1 isminde cihazı buldu. Load diyerek yükleme işlemini bu şekilde gerçekleştirebiliyoruz. Evet, daha sonra burada seçmemiz gereken ayarlar var. Onlara bakıyoruz. No Action kısmını Delete All diyerek yükleme işlemini gerçekleştiriyoruz arkadaşlar. Evet, burada yüklemek istediğim programdan emin olduğumu belirterek devam ediyorum. Finish diyerek yükleme işlemini bu şekilde bitirdik arkadaşlar. Daha sonra yukarıda Go Online kısmından CPU'ma online olabiliyorum. Gördüğünüz gibi sol tarafta program ile içindeki program uyuştuğu için yeşil oldu. Sağ tarafta Monitoring On diyerek ise izleme kısmını açmış oluyorum. Buradan Start'a 1 diyerek gördüğünüz gibi çıkışım olan Q0.0'a enerjilendirdim. Start'ımı kessem dahi mühürlemeden dolayı çıkışım devam ediyor. Buradan Stop butonunu tetikleyerek çıkışımı bu şekilde iptal etmiş oldum. Evet, bu şekilde yüklemeyi gerçekleştirdik. Daha sonra online değişiklik yapabiliyoruz. Örneğin Stop butonunu açık kontağa çevirelim. Şu an değişiklik yaptım. Ve sol tarafta CPU'ma gelip sağ tıkladığım zaman burada Download to Device arkadaşlar. Buradan Software yani yazılım kısmını sadece değişiklikleri yükle diyerek bu şekilde online yapmış olduğum değişiklikleri PLC'yi stop'a geçirmeden yüklemiş oluyorum arkadaşlar. Evet, online değişikliği de bu şekilde gerçekleştirmiş olduk. Yukarıdan izleme sayfamı kapatıyorum ve Go Offline diyerek bu şekilde offline oluyorum. Projemi kaydediyorum. Evet arkadaşlar, bu dersimizde online olduk. Yükleme yaptık ve online değişikliği göstermiş olduk. Bir sonraki derste görüşmek üzere.